Gizleniyorsunuz. Devletin gizli bir sistemi var. Sizi günün her saati, her dakikası izleyen bir makine. Tüyler ürpertici değil mi? Hem de nasıl? Dinleyicimiz bu sözleri ilk duyduğunda, yani 2011'de kulağa ne kadar uzak bir bilim kurgu gibi geliyordu, değil mi? Ama bugün bu açılış konuşmasını dinleyince insanın içinde bir şeyler cız ediyor resmen. Kesinlikle. Çünkü o kurgu sanki pencereden dışarı baktığımızda gördüğümüz gerçeğin ta kendisi oldu. Tam olarak öyle. O zamanlar bir komplo teorisi gibi duyulan bu cümleler, şimdi neredeyse bir haber bülteni başlığı gibi. Evet, evet. İşte tam da bu yüzden bugün Person of Interest dünyasının derinliklerine iniyoruz. Önümüzde harika bir kaynak yığını var. YouTube'daki video denemelerinden dizinin felsefesini didik didik eden makalelere, Reddit'teki o bitmek bilmeyen hararetli tartışmalardan karakter analizlerine kadar her şeye baktık. Ve var yani, olmaz mı? Ve amacımız da çok net. 2011'de başlayan bu dizinin zamanla nasıl bir kehanete, neredeyse bir belgesele dönüştüğünü anlamak, kurgunun gerçeği nasıl yakaladığını, hatta bazı anlarda onun nasıl geçtiğini birlikte irdeleyeceğiz. Bu gerçekten de çok ilginç bir yolculuk olacak. Çünkü dizi bunu bir anda yapmadı. İzleyicisini yavaş yavaş, çok zekice bir yöntemle hazırladı sanki. Pekala. O zaman en baştan başlayalım. Dizinin merkezinde Harold Finch adında kendini toplumdan soyutlamış dahi bir yazılım mühendisi var. Münzevi bir milyarder. Evet, tam olarak o. 11 Eylül'den sonra Amerikan hükümeti için makine adını verdiği her şeyi gören ve duyan bir yapay zeka sistemi geliştiriyor. Temel amaç terör eylemlerini daha olmadan öngörmek. Ancak dizinin asıl dehası bu basit gibi görünen önermenin içindeki bir ayrıntıda gizli. Makine sadece hükümetin ilgili olarak tanımladığı büyük terör saldırılarını değil, Evet. Aynı zamanda sıradan insanların karışacağı cinayet, kaçırılma gibi ilgisiz suçları da tespit ediyor ve hükümetin politikası çok net, bu ilgisiz liste ulusal güvenliği tehdit etmediği için her gece yarısı siliniyor. İşte Finch'in vicdanının devreye girdiği yer de tam olarak burası. O silinen numaraların aslında birer insan hayatı olduğunu biliyor ve buna göz yumamıyor. kayıtsız kalamıyor. Kalmıyor. Herkesin öldüğünü sandığı, yetenekli ama travmalı eski ajan John Reese'i buluyor ve ona bir teklif sunuyor. Her gün makinenin onlara vereceği bir sosyal güvenlik numarasını takip edip, o kişi kurban mı yoksa katil mi olacak bunu anlamak ve suçu engellemek. Bu haftanın vakası formatı kulağa çok tanıdık geliyor, değil mi? Kesinlikle ve kaynaklarda bu durum dizinin true atı olarak tanımlanıyor. Dizi, CBS gibi ana akım bir kanalda izleyicinin alışkın olduğu bir polisiye formatıyla başlıyor. Evet, her hafta yeni bir numara. Aynen. Her hafta kurtarılacak yeni bir insan, çözülecek yeni bir gizem. İzleyici kendini bildik bir suç dramasının içinde zannediyor. Ama aslında o atın içinde gözetim toplumu, yapay zeka ahlakı ve özgür irade gibi çok daha büyük ve karmaşık fikirler gizli. Yani CBS'in DNA'sına aykırı bir tohum ekiyorsun aslında ama bunu o kadar tanıdık bir saksıda sunuyorsun ki kimse başta fark etmiyor. Tam olarak bu. Peki sence bu format sadece bir yem miydi? İzleyiciyi yakalamak için kullanılan bir taktik mi? Yem'den daha fazlası. Bence bir kuluçka dönemiydi. İzleyicinin karakterlerle, yani Finch'in omuzlarındaki o ahlaki yükle, Reese'in kaybolmuş ruh haliyle, Dedektif Carter'ın sistem içindeki adalet arayışıyla bir bağ kurmasına izin verdi. Anladım. Bu insani bağlar kurulmadan ileride gelecek olan o devasa yapay zeka savaşını ve felsefi tartışmaları bu kadar önemsemezdik. Önce insanları sevdirdiler, sonra o insanların dünyasının nasıl bir teknolojik cehenneme dönüşebileceğini gösterdiler. Ve o cehennemin kapıları sanırım kimsenin beklemediği bir anda gerçek dünyada sonuna kadar açıldı. Dizi bu polisiye formatında ikinci sezonunu tamamlarken 2013 yılında hepimizin bildiği o olay yaşandı. Edward Snowden sızıntıları. Aynen öyle. Bu an dizinin ve izleyicisinin kaderini değiştiren andır. Bir anda dizideki makinenin yaptığı kitlesel gözetimin tüm telefon konuşmalarını, e-postaları, internet trafiğini izlemenin bir bilim kurgu fantazisi olmadığı anlaşıldı. Her şey gerçek oldu.
Evet, Prism gibi gerçek NSA programlarının varlığı ortaya çıktı. Reddit'te bir izleyici bu durumu o kadar güzel özetlemiş ki, dizi ilk çıktığında bu fikirler komplo teorisiydi, Snowden'dan sonra sabah haberleri oldu. Dizi bir gecede kehanetten gerçeğe terfi etti. Düşünsene, en sevdiğin bilim kurgu dizisini izliyorsun ve ertesi gün ana haber bülteninde dizinin birebir aynısı var. Bu çok sarsıcı bir deneyim olmalı. İnanılmaz. Kaynaklarda sadece izleyicilerin değil, eski NSA çalışanlarının bile dizinin gerçekçiliği karşısında şok olduklarını ve takdir ettiklerini okudum. Bu, bir yazarın ya da bir ekibin kapalı kapılar ardında yaşananları bu kadar isabetli öngörmesi akıl almaz bir şey. Kesinlikle. Ve bu gerçeklik sadece NSA'in sunucularıyla ya da ulusal güvenlikle sınırlı kalmadı. Asıl ürkütücü olan, dizinin öngördüğü teknolojinin yerel seviyeye, yani sokağa inmesiydi. Nasıl yani? Kaynaklarımızdan biri, yazılım devi Palantir'in New Orleans'te yaptığı bir deneye dikkat çekiyor. Öngörücü polislik adı verilen bir yazılımla şehrin suç verilerini, sosyal medya akışlarını, güvenlik kamerası kayıtlarını analiz edip Dur, bir dakika. Potansiyel suçluları suç işlenmeden önce mi tespit etmeye çalışıyorlar? aynen öyle. Potansiyel suçluları ve suç mahallerini. Tıpkı makinenin ilgisiz numaraları vermesi gibi. Ama bu kez sosyal güvenlik numarası yerine şehrin bir haritası ve potansiyel şüphelilerin bir listesi var. Sonuç ne olmuş peki? Rapora göre şehrin bazı bölgelerinde suç oranlarında ciddi düşüşler yaşanmış. İşte burada dizinin sorduğu o can alıcı soruya geri dönüyoruz. Güvenlik mi, özgürlük mü? Evet, Daha güvenli bir şehir için herkesin potansiyel bir suçlu olarak fişlenmesini kabul eder miyiz? Palantir deneyi gösterdi ki bu teknoloji artık sadece Washington'daki gizli bir sunucuda değil, yerel polis departmanlarının dizüstü bilgisayarlarında. Person of Interest'in kehaneti, teknolojinin sadece var olacağı değil, aynı zamanda hayatımızın her alanına nasıl sızacağı yönündeydi yani. Tam olarak bu. Bu durum dizinin kendi anlatısını da tamamen değiştirdi zaten. Bir noktadan sonra haftanın vakası formatı tamamen terk edildi ve hikaye çok daha epik bir boyuta ulaştı. İnsanlığın ruhu bile duymadan bulutların üzerinde savaşan iki yapay zeka tanrısının gizli mücadelesine dönüştü. Aynen öyle. Bir tarafta Finch'in yarattığı, ona bir nevi ahlak kodu öğrettiği makine var. Hani Finch'in makineye satranç öğretirken söylediği o meşhur söz var ya. İnsanlar feda edebileceğin piyonlar değildir. İşte o, her şeyi özetliyor. Makina bu felsefeyle tasarlanmıştı. İnsanlığa yardım etmeliydi ama onun özgür iradesine asla müdahale etmemeliydi. Korumalı ama kontrol etmemeliydi. Diğer yandaysa rakip yapay zeka Samaritan vardı. Samaritan içinse insanlık sistemdeki bir hataydı, bir virüstü. Düzeltilmesi gereken bir sorun. Evet, o mutlak güvenliği ve düzeni vaat ediyordu ama bunun bedeli çok ağırdı. Mutlak kontrol. Özgür iradenin tamamen ortadan kalktığı, algoritmanın senin için en doğru kararları verdiği bir dünya. Ve bu iki tanrının savaşı aslında bizim dijital çağdaki en büyük ahlaki ikilemimizi yansıtıyor. Bize yol gösteren ama hatalarımıza izin veren kusurlu bir rehberi mi tercih ederiz, Yoksa bizi her türlü hatadan koruyan ama bunun için bizi bir kafese kapatan mükemmel bir gardiyanı mı? İşte bu soru. Bu temalar dizinin yaratıcısı Jonathan Nolan'ın DNA'sına işlemiş gibi. Kesinlikle. Aklıma hemen bir diğer projesi Westworld geliyor. Kaynaklardaki analizler de bu iki dizi arasındaki tematik bağı çok net bir şekilde kuruyor. Evet, ama asıl ilginç olan yüzeysel benzerlikler değil, yaklaşım farkı. Kaynaklarda bir analist çok güzel bir noktaya değinmiş. Person of Interest'te teknoloji, yani gözetim, görünmez ve her yerde, tıpkı Tanrı gibi. Dijital bir panoptikon yani. Her şeyi görür ama ona dokunamazsın. Westworld'de ise yapay zeka bilinci somut, etten kemikten bedenlerin içinde. Biri görünmez bir yazılım, diğeri ise kanlı canlı bir donanım. Nolan aslında aynı temel soruyu iki farklı laboratuvarda test ediyor. İnsan, veriye ve öngörülebilir kalıplara indirgendiğinde özgür irade dediğimiz şeyden geriye ne kalır? Person of Interest, bu sorunun şehirde geçen çok daha gerçekçi ve belki de daha korkutucu bir versiyonuydu. Kesinlikle. Bu iki yapay zeka tanrısının savaşı çok epik, evet, ama bunca teknoloji ve felsefenin ortasında insanı asıl yakalayan şey bu değil sanki.
Kaynaklara baktığımda hayranların öve öre bitiremediği, diziyi başyapıt yapan şeyin hep karakterler olduğunu görüyorum. Bu kadar teknoloji odaklı bir hikayeyi bu kadar insani kılan neydi sence? Bence kilit kelime kefaret. Dizideki ana karakterlerin hiçbiri temiz değil. Doğru. Onlar pelerinli süper kahramanlar değiller. Kaynaklardan birinin deyimiyle sistemin bir kenara attığı kırık dökük insanlar. Çok iyi bir tanım bu. Değil mi? John Reese, sevdiği kadını koruyamadığına inanan ve amacını kaybetmiş bir hayalet. Harold Finch, yarattığı makinenin dolaylı olarak sebep olduğu trajedilerin yükünü taşıyan, bu yüzden kendini hapsetmiş bir dahi. Ruth, insanlara olan inancını yitirip bir makineye iman eden bir hacker. Shaw, duygularla bağ kuramayan bir sosyopat. Hepsi bir şekilde kusurlu. Evet. Makine onlara sadece bir görev vermiyor. Onlara ikinci bir şans, bir kefaret yolu sunuyor. Yani teknoloji sadece bir araç. Asıl hikaye bu kayıp ruhların kurtuluş arayışı. Özellikle Finch'in karakteri çok etkileyici. Kendi yarattığı Tanrı ile olan ilişkisi. Bu bir yaratıcı-yaratılan ilişkisinden çok daha karmaşık. Bir baba-oğul ilişkisi gibi. Kesinlikle. Onu korumak istiyor, ona doğruyu öğretmeye çalışıyor ama aynı zamanda ondan ölesiye korkuyor. Kontrolden çıkmasından, yanlış ellere geçmesinden. Bu iç çatışma dizinin bütün ruhunu oluşturuyor. Ve bu insani derinlik yüzünden dizi, bitiminden yıllar sonra bile değeri bilinmemiş bir başyapıt olarak anılmaya devam ediyor. Ediyor, evet. Peki sence neden? Neden bu kadar iyi bir iş o dönemde bir Breaking Bad ya da Game of Thrones gibi kültürel bir fenomene dönüşemedi? Sanırım bunun cevabı az önce konuştuğumuz Truva atında gizli. Bu dizinin hem en büyük gücü hem de en büyük zayıflığıydı. İlk sezonu izleyen pek çok kişi bu da CBS'in formül polisiyelerinden biri diyerek diziyi bıraktı. Anladım. Yani o atın içindeki felsefi hazineye ulaşamadan pes ettiler. Aynen öyle. Bu durum dizinin en büyük ironisi aslında. Kitlelere ulaşmak için kullandığı formül aynı zamanda onun bir kült başyapıt olarak kalmasına neden oldu. Kaynaklardaki bir yorumcu, eğer bu dizi HBO veya Netflix'te yayımlansaydı, ilk bölümden itibaren bir klasik olarak kabul edilirdi diyor. Bence bu çok haklı bir tespit. Çok doğru. CBS'te ise kendini kanıtlaması birkaç sezon sürdü. Sürdü. Buna rağmen dizinin iptal kararı alındıktan sonra bile yaratıcıların hikayeyi aceleye getirmeden planlı ve çok anlamlı bir finalle sonlandırmayı başarması da büyük başarı. Kesinlikle. Günümüz dizi dünyasında finalleriyle hayal kırıklığı yaratan ne kadar çok yapım olduğunu düşününce bu gerçekten de takdire şayan. O kısıtlı sürede hikayenin ana damarını koruyarak her karaktere hak ettiği vedayı sundular. Bu da dizinin mirasını daha da güçlendirdi. Sonuna kadar devam edenler için televizyon tarihinin en iddialı ve düşündürücü bilim kurgularından birine tanıklık etme ayrıcalığı oldu. Peki, tüm bunları toparlarsak, Person of Interest, eğlenceli yüksek teknolojili bir polisiye olarak yola çıktı ama zamanla hepimizin hayatını doğrudan etkileyen kitlesel gözetim, veri mahremiyeti ve yapay zekanın ahlakı üzerine ürkütücü derecede isabetli bir kehanete evrildi. Dizinin ruhunu sanırım en iyi özetleyen alıntılardan biri şu: herkes yalnız ölür. Ama biri için bir şeyler ifade ediyorsan, sadece bir kişi bile seni hatırlarsa belki de hiç ölmezsin. Bu, o devasa teknolojik kalbini altındaki insani ruhu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Ve bu da bizi senin için son bir düşünceye getiriyor. Dizi, geleceğin teknolojisini anlatıyordu ama kaynakların ve yaşadığımız dünyanın altını defalarca çizdiği gibi o teknoloji artık burada. Burada, evet. Sokaklardaki yüz tanıma sistemleri, cebimizdeki telefonlar, sosyal medya algoritmaları, hepsi makinenin ya da Samaritan'ın birer parçası. Bu yüzden asıl soru artık makine gibi bir sistem var olabilir mi değil, o sorunun modası geçti. Cevabı zaten biliyoruz çünkü, evet, parçalarıyla aramızda yaşıyor. Aynen öyle. Yeni ve asıl önemli soru şu. Dizide Harold Finch, kendi yarattığı makineye bir ahlak kodu, bir vicdan öğretmek için hayatını, sevdiklerini, her şeyini feda etti. Peki bizim gerçek dünyamızdaki bu yapay zeka sistemlerine ahlakı kim, hangi değerlere göre öğretiyor? Çok iyi soru. Bu sistemleri tasarlayanların kodlarına yön veren felsefe ne?
Onlar insanlığın özgür iradesine ve mahremiyetine saygı duyan birer Harold Finch mi? Yoksa düzen ve verimlilik adına her şeyi kontrol altına almak isteyen isimsiz birer Samaritan mı? İşte bu sorunun cevabını düşünmek artık bir bilim kurgu merakı değil, 21. yüzyılda yaşayan her bireyin en temel sorumluluğu.